1990'ların İstanbul'u, Ankara'sı, İzmir'i, milyonlarca insanın her sabah aynı ritüelle uyandığı o şehirler, o büyük metal araçların içinde bir yerlere yetişme telaşı. Kentsel toplu taşıma modern yaşamın en demokratik alanıdır. Zengin, fakir, genç, yaşlı, herkes aynı koltukta ve Türkiye'nin dönüşüm yıllarında 4 marka bu hikayenin başrolündeydi. Bugün sadece teknik bir belgesel izlemeyeceksiniz. Volvo'nun İskandinav mühendisliğini, Sanos'un tartışmalı mirasını, Ikarus'un Doğu bloğu geçmişini ve BMC Belde'nin yerli üretim macerasını, yani bir dönemin ortak hafızasını konuşacağız. Hazırsanız şehirlerin hafızasına yolculuğa çıkalım. Değerli arkadaşlarım, bu belgesel için yüzlerce arşiv fotoğrafı taradım. Eğer bu emeğe değer veriyorsanız abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Şimdi ilk efsanemizle başlıyoruz. Hikayemiz 1927'de İsveç'in Göteborg kentinde başlıyor. Volvo Latince yuvarlanıyorum demek ama aslında anlamı sağlamlık. 1993 yılı İzmir Büyükşehir Belediyesi filoyu yenilemek için İsveç'ten Volvo B10M modelini sipariş eder. 9.6 litrelik turbo dizel motoru ve ZF şanzımanıyla gerçek bir güç makinesi. Ancak çok ilginç bir detay var. Bürokratik sorunlar yüzünden bu araçların 20 tanesi limanda 1 yıl bekledi. Daha da ilginci, İzmir sokaklarında tam 1 yıl boyunca plakasız olarak yolcu taşıdılar. Bu araçlarda diğer belediye otobüslerinin kronik sorunu olan kapı sarkması gibi durumlar asla yaşanmadı. Çünkü İskandinav mühendisliği kapı menteşelerini bile takviyeli çelik çerçeveye monte etmişti. 2000'lerin İzmir sıcağında klimasız otobüsler seyyar fırına dönerken Volvo geniş iç hacmi ve izolasyonuyla bir vaha gibiydi. 20 yıl hizmet, 50 milyondan fazla yolcu, 2015'te emekliye ayrıldıklarında arkalarında kalite ve güven dolu bir efsane bıraktılar. Her hikaye başarıyla bitmez. Şimdi İzmir'in en tartışmalı otobüsüne, namı diğer uçan tenekeye, yani Sanos'a geçiyoruz. Yugoslavya dağılmış, Makedonya ekonomik çıkış arıyor. 1993'te İzmir uygun fiyatı nedeniyle Sanos'ları tercih etti. Kağıt üzerinde her şey mantıklıydı. Döz motor, yüksek kapasite. Ancak sorunlar gecikmedi. Körük koptu, motor patladı haberleri manşetlerden inmiyordu. Makedonya'nın soğuk iklimi için tasarlanan bu araçlar İzmir'in sıcağında ve trafiğinde adeta eridi. Sanos'un yolculuğu fiziksel bir sınavdı. Motor gürültüsü solo modellerinde 90 desibeli vuruyordu. Titreşimden insanların dişleri birbirine çarpıyordu. Yarım saatlik yolculuktan sonra kulakların çınlıyor, insanlar konuşmak için bağırmak zorunda oluyordu. Uçan teneke lakabını hak eden Sanos'lar belki teknik bir fiyaskoydu ama en zor zamanlarda milyonlarca insanı taşıyarak görevini tamamladı ve tarihe karıştı. Şimdi efsanelerin efsanesine geliyoruz. Soğuk Savaş'ın, demir perdenin ve barter ticaretinin simgesi Macar Ikarus. 1979-80 yılları Türkiye döviz krizinde para yok, çözüm mü? Takas. Biz Macaristan'a pamuk, tütün, domates verdik. Karşılığında da Ikarus 280 otobüslerini aldık. Meyve sebze karşılığı gelen teknoloji. 16,5 metre uzunluğunda Rabaman motorlu bu devler estetikten uzak ama tank gibi sağlamdı. Sosyalist mühendisliğinin özetiydi. Konfor yok, işlevsellik var.
O karakteristik kapı sesi faş. Eğer çantanız kapıya sıkışırsa kapı asla geri açılmazdı. Sizi de götürürdü. Frenler ise o kadar sertti ki acemi bir şoförle tüm yolcular ön cama yapışabilirdi. İçerisi yazın hamam, kışın buzhane gibiydi. Egzozundan çıkan siyah duman ise İstanbul'da 90'larda atmosferin bir parçasıydı. Ama onları sevdik. O mazot ve yağ kokusu çocukluğumuzun kokusuydu. Ikarus bir zorluk döneminin en sadık yol arkadaşıydı. 90'ların başında Türkiye bir karar verdi. Kendi otobüsümüzü yapacağız. İzmir'de doğan Türk mühendisliğinin ürünü BMC Bell'de sahneye çıkıyor. 1990'da banttan inen ilk model keskin hatları yüzünden halk arasında baltaburun olarak anıldı. Aerodinamik değildi belki ama tamiri kolaydı. BMC'nin rakiplerine attığı en büyük gol neydi biliyor musunuz? Klima. Volvo, Sanos, Ikarus yanarken BMC Bell'de buz gibiydi. Yaz aylarında bu otobüse denk gelmek piyango kazanmak gibiydi. Kusursuz muydu? Hayır, çok gürültülüydü, çok yakıyor ve koltukları tahta kadar sertti. Ama parçası ucuzdu, ustası bizdendi. Bir parça için aylarca Avrupa'yı beklemiyorduk. O balta burunlar Türkiye'nin biz de yapabiliriz dediği dönemin somut kanıtıydı. Konforlu değildi belki ama bizimdi. Gelin karneleri verelim. Dayanıkta altın madalya Volvo'nun, maliyet ve yerlilikte şampiyon BMC'ydi. Nostalji ve tarihi dönemde lider Ikarus ve deneyim ve macera ödülü Sanos. Bugünün otobüsleri sessiz, teknolojik ve konforlu ama biraz karaktersiz değil mi? Ikarus'u sesinden, Volvo'yu duruşundan tanırdık. Şimdiki araçlar ise sadece birer ulaşım aracı. Bu 4 metal yığını 60 yıl boyunca 500 milyondan fazla yolcu taşıdı. İlk aşklar, ayrılıklar, iş görüşmeleri, okul heyecanları hepsi bu koltuklarda yaşandı. Şehirler binalardan değil, hatıralardan oluşur ve bu otobüsler bizim hatıra defterimizdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.